İstanbul Oto Show'dan hepinize merhabalar. Fuarın en dikkat çeken otomobillerinden birisinin yanındayız. Renault standında Renault Trezor'un elektrikli konsept aracıyla beraber karşınızdayız. Aslında 6 yıl önce gene İstanbul Oto Show'da 2 yıl önce Desir modeli karşımıza çıkmıştı. Onun devamı niteliğinde Renault'un yeni konsept tasarım dilini bize sunan Trezor bugün kanlı canlı karşımıza geldi. Bu model ilk olarak geçtiğimiz sene 2016 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda ilk olarak tanıtıldı. Bu tanıtımdan sonra 20 tane çok ciddi otomobil tasarımcısının oylarıyla beraber aynı zamanda 2016 yılının en iyi konsept otomobili seçildi bu araç. Sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda elektronik anlamda elektrikli motorlarıyla beraber de oldukça ön plana çıkıyor. Tamamen monokok ve karbon fiber şasisiyle beraber 1600 kilograma kadar düşürülmüş. Aynı zamanda 0.22'lik sürtünme katsayısıyla beraber de tasarımcıların oldukça ilgisini çekiyor. Hemen tasarıma bakalım. Arka tarafa doğru görüyorsunuz, tamamen monokok olarak şu yan tarafta gördüğünüz karbon fiber yapılarla beraber araç inanılmaz şekilde güzel gözüküyor. 4.7 metre uzunluğunda ve aynı zamanda 2.7 metre aks mesafesine sahip. Bu da iç tarafta bir GT kıvamındaki araç için oldukça ferah bir kabin sunuyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi gri'nin arkasında arka tarafa doğru araca daha fütüristik bir yapı kazandıran kırmızı cam kullanılmış vaziyette. Hemen lastiklere değineceğim. Ön tarafta 21 inçlik, arka tarafta ise 22 inçlik inanılmaz güzel görüntüler veren iki tane jant bizi karşılıyor. Hemen burada küçük bir dipnot vereceğim. Farkındaysanız Renault'un bu konsept otomobillerden yol araçlarına aktardığı bilgilere bir örnek verebiliriz. Çünkü jantlar şu anda gene piyasada olan Renault Kadjar'ın 19 inçlik jantlarına oldukça benziyor. Sizin de gözlerinizden kaçmayacaktır. Şimdi Trezor'un oldukça merak edilen içine gireceğiz. Birlikte bakalım. Kapıyı açabilirsek. Tabii ben de çok heyecanlıyım. Böyle bir konsept otomobilin içine girmek gerçekten benim için de çok önemli bir deneyim. Görüyorsunuz hemen kapı açılır açılmaz üst tarafta tamamen kabinden ayrı vaziyette, şasiden ayrı vaziyette üst tarafa açılan çok değişik bir konsept mevcut. Arka taraftaki kapalı koymayı gördünüz. Otomatik olarak arka tarafa geçti. Kırmızı camla beraber iç tarafta kullanılan kırmızı dekredeler de inanılmaz şekilde fütüristik bir yapı sergiliyor. Şimdi dikkatli şekilde iç tarafa bineceğim. Evet, yavaşça da. Evet. Bu araç yolda gidiyor arkadaşlar. Bunun denemeleri yapıldı. Şu anda maksimum hızı belli değil ancak araca konumlandırılmış ön ve arka taraftaki iki tane hava soğutmalı batarya sayesinde yaklaşık 350 beygirlik güç üreten bir motora sahip. Aynı zamanda motor sporlarını takip eden sizler bileceksiniz, Formula E'de kullanılan motor şu anda bu araca yerleştirilmiş vaziyette. Aynı zamanda 380 Nm tork güç üretiyor bu araç. İç tarafta gördüğünüz gibi Gorilla camlar kullanılmış. İç taraftaki özelliklerden bir tanesi bu. Çizilmeye engel vaziyette şu gördüğünüz kısım. Aynı zamanda tabii ki bu araçta otonom sürüş özelliği olmazsa olmaz. Trezor'da da bu mevcut. Sürüş esnasında eğer otonom sürüşe geçiyorsanız direksiyon şekil değiştiriyor. Alt tarafa katlanıp içeriye giriyor. Ve gördüğünüz bu ekran gösterge paneli kullanıcıya panoramik olarak bir görüntü sergiliyor. Gerçekten muhteşem. Yan taraftaki kol koyma dayama yerlerini görüyorsunuz. Alt taraf tamamen halıyla bezlenmiş vaziyette. Şu paneli çekebilirsek bu petek şekillerini görüyorsunuz. Aynı zamanda birazdan göstereceğim. Motorun hava girişlerinde de yolda giderken açılan petek şekilleri mevcut. Onlar da aracın birçok noktasında kullanılmış vaziyette. Gerçekten muhteşem. Tabii şu anda buradaki olayların ne olduğunu pek bilmiyorum. Tabii bu otomobil hiçbir zaman seri üretime geçmeyecek kadar muhteşem diyebiliriz. Ancak Renault'un bundan sonraki tasarımlarında tasarım dilini göstermesi noktasında oldukça önemli bir yere sahip
videonun başında da bahsetmiştik. Start butonuna bastığımız zaman ekranı görüyorsunuz. Bizi uyardılar, teşekkür ediyoruz. Fransa'dan gelen beyefendi. Gerçekten inanılmaz bir gösterge paneli mevcut. Biraz önce bahsettiğim gibi otonom sürüşte direksiyon alt tarafa giriyor. Direksiyonun üzerinde Murat şuraya da odaklanabilirsek gördüğünüz gibi tamamen dijital olarak hepsi yerleştirilmiş vaziyette. Yan tarafta buna bilgi eğlence sistemi mi demek gerekiyor yoksa uzay kokpitindeki bir panel mi demek gerekiyor bilmiyorum. Gerçekten muhteşem bir görüntü mevcut. Evet, dediğim gibi bu tasarım hiçbir zaman seri üretime geçmeyecek, konsept olarak kalacak. Ama bu tasarımlar Renault'un yol otomobillerinde küçük nüanslarla beraber karşımıza çıkmaya devam edecek diye düşünüyorum.